Şimdi asırlardır bir arada barış içinde yaşayan bir toplum söz konusu. Ancak 93 Harbi'nden sonraki süreçte de artık o yerel Ermenilerin de işin içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani karşılıklı öldürmeye varan bir süreç yaşanıyor. Burada Taşnak ve Hınçak komitelerinin tahrikleri söz konusu. Bu komiteleri kuranlar aslında Osmanlı Devleti'nde doğan, büyüyen, yaşayan ve burada devletin uygulamaları dolayısıyla ya da yerel yöneticilerin baskıları dolayısıyla mağdur olan insanlar olmamışlardır. Bunlar tamamen yurt dışında doğan, gelişen bir harekettir. Ancak kurulabilecek, tarihlerinde ciddi manada bir Ermeni devleti yok. Kurulabilecek bir devletin en rahat, en çabuk, en kolay bir şekilde artık yıkılmakta olduğu düşünülen Osmanlı topraklarında mümkün olabileceğine inandıkları için Osmanlı'nın Doğu Anadolu bölgesini üs olarak bu faaliyetlerin merkezi olarak belirlemişlerdir. Yine ifade etmek gerekir ki bölgedeki Ermeni vatandaşlarımızın, Osmanlı Ermenilerinin hepsi bu hareket içerisinde asla yer almamışlardır. Pek çok ileri gelen Ermeni toplumunun ileri gelenleri bu hareketlere karşı çıktığı için bizzat Ermeni terör örgütleri tarafından öldürülmüşlerdir. Yani topluma bir nevi gözdağı verilmiştir. Kendi örgütleri, Ermeni örgütleri kendi vatandaşlarının bu harekete dahil olma konusunda tehdit etmişlerdir, korkutmuşlardır. İnsanlar Osmanlı arşivinde de bu konuda ciddi manada belgeler mevcuttur. Bu süreçte gidenlerin, Sason isyanı sonrasında gidenlerin arada peyderpey tek tük gelenleri çok fazla bir problem oluşturmamakla beraber asıl ikinci meşrutiyetin ilanından sonra kitleler halinde geri döndüğünü görüyoruz. İkinci meşrutiyete girmeden evvel 2. Abdülhamit'in 1890'lardan itibaren bölgede geliştirdiği bir diğer unsura işaret etmek gerekir. Ermeni meselesinde önemlidir. Aslında sadece Ermeni meselesiyle de sınırlı değildir. Doğu Anadolu'daki süreci sadece Osmanlı Devleti ve Ermeniler olarak görmek, resmi eksik görmek demektir. Çünkü Rusya'nın bölgedeki yayılmacı faaliyetleri çerçevesinde Ermeniler de kullanılmışlardır. Dolayısıyla sınır güvenliğini Ruslara karşı muhafaza etmek, terör örgütlerinin bölgede anarşi çıkarmalarına Müslüman ve Ermeni ya da gayrimüslim vatandaşlar arasında çatışma ortamı yaratmalarına engel olmak için 2. Abdülhamit bölgedeki aşiretlerden, Çerkez ve Türk aşiretlerden, Kürt aşiretlerden bölgede alaylar oluşturmuştur. Belli bir sistematik bölgeye bakan 4. Ordu Komutanı'nın inisiyatifinde burada süvari alayları oluşturmuştur. Bu oradaki Ermeni vatandaşları yok etmeye yönelik bir şey de değildir. Çünkü benzer bir uygulama yine 2. Abdülhamit tarafından yine emperyalist yayılmaya karşı bir tedbir olarak Trablusgarp'ta da uygulanmıştır. Dolayısıyla bu bir emniyet tedbiridir ama Ermeni teftiş örgütlerinin bölgede rahat faaliyet göstermelerine ciddi manada engel olduğu için de çok büyük tepki çekecektir. Hem Ruslardan hem Ermenilerden hem de dolaylı olarak bölgede rol oynamak isteyen, belirleyici olmak isteyen İngiltere tarafından da tepkiyle karşılanan bir hadisedir. Ancak 2. Abdülhamit bunun ısrarla arkasında duracaktır. Hamidiye alayları mensuplarının 1. Dünya Savaşı'nda da yer aldıklarını bütünüyle olmasa bile söylemek mümkündür. Şunun da altını çizelim ve kabul edelim. Merkeze uzak bir bölge, mahalli aşiret reislerinin asıl komutasını aldıkları ama en üstte yine Osmanlı zamitlerinin bulunduğu bir yapıdır. Yerel çapta bir takım kontrolsüzlükler dolayısıyla olayların yaşanmış olduğunu söylemekte sanıyorum yanlış olmayacaktır. Osmanlı'nın Ermenilerle olan münasebetinde belki en önemli hususlardan bir tanesi 2. Meşrutiyet sürecinde ortaya çıkar.